Zamana bakmak onu durdurur mu? Bir an için kulağa imkansız geliyor. Günlük deneyimimizde zaman akmaya devam eder. Biz baksak da bakmasak da. Ama kuantum fiziğinde işler o kadar basit değil. Bakılan kazan kaynamaz sözü kuantum dünyasında gerçek olabilir. 1977'de Sudarsan ve Misra bir parçacığa sürekli baktığımızda asla bozulmayabileceğini öne sürdü. Bu tuhaf etkiye kuantum Zeno etkisi adını verdiler. Zeno'nun ünlü ok paradoksuna atıfla. Peki gerçekten zamanın akışını durdurabilir miyiz? Çoğu insan ölçüm yapmanın pasif bir gözlem olduğunu sanır. Ama kuantumda her ölçüm sistemi etkiler. Ölçüm postülatına göre bir sistemi ölçtüğümüzde dalga fonksiyonu o anki duruma çöker. Yani parçacık olası durumlarından birine sabitlenir. Üstelik bu gözlemci illa insan olmak zorunda değil. Bir parçacığın başka bir atoma çarpması bile ölçümdür. Peki sık ölçüm yapmak sistemi nasıl dondurur? Bunu anlamak için deneylere bakalım. 1990 yılında bir deneyde binlerce berilyum iyonu tuzaklandı. Normalde bir radyo frekans darbe ile hepsi yüksek enerji düzeyine geçecekti. Ancak bilim insanları bu geçiş sırasında sisteme kısa aralıklarla mor ötesi lazerle bakıp iyonların durumunu ölçtü. Sonuç şaşırtıcıydı. İyonlar başlangıç hallerinde kala kaldı. Neredeyse hiçbiri üst enerji düzeyine geçemedi. Sürekli kontrol geçişi adeta kilitledi. 2001'de Texas Üniversitesi'nden Risen ve ekibi benzer bir etkiyi radyoaktif bozulma benzeri bir durumda gösterdi. Ultra cold aşırı soğuk sodyum atomlarını optik kafeste hapsettiler. Atomlar tünelleme ile kafesten kaçmaya çalışırken deneyciler sistemin ivmesini düşürüp sürekli yokladılar. Sonuç atomların çıkış yapma olasılığı neredeyse sıfıra indi. Hatta ölçüm sıklığını biraz azaltınca tam tersi. Anti-Zeno etkisi gözlendi. Atomlar normalden hızlı kaçtı. Yani sık ölçüm sadece durdurmakla kalmıyor, ölçüm hızına göre iki uç arasında gidip gelebiliyor. Dahası bu etki günümüzde de araştırılıyor. 2015'te Cornell Üniversitesi'nden fizikçiler ultra cold rubidium atomlarıyla Zeno etkisini doğruladı. Gözlem yapıldığında atomlar bulundukları yerde kaldı. Ölçüm ışığı kapatıldığında tünellemeye devam ettiler. Hatta 2024'te yapılan bir deney, çift kuantum noktasında bir elektronu sürekli ölçerek iki nokta arasındaki geçişi tamamen durdurmayı başardı. Yani izlenen kuantum sistem kaynamıyor diyebiliriz. İzlediğimiz sürece yerinde sayıyor. Peki bütün bunlar nasıl oluyor? Mekanizmaya inelim. Kuantum mekaniğine göre bir sistem kendi haline bırakılırsa durumunu zamanla değiştirir. Dalga fonksiyonu yayılır. Ama çok kısa süre içinde değişim olasılığı inanılmaz küçüktür. Neredeyse sıfır. Matematiksel olarak bir kuantum durumunun başka bir duruma geçme olasılığı süre çok kısaysa zamana orantılı değil, zamanın karesiyle orantılıdır. Yani ölçümler arası aralığı küçültürsek sistemin farklı bir duruma geçme olasılığı tek kare ile küçülür ve pratikte sıfırlanır. Biz her ölçümde sistemi başlangıç haline geri çekiyoruz. Böylece sistem sanki donup kalıyor. Bir bakıma sistem sen bakarken değişmez deyimi gerçeğe dönüşüyor. Bu olgu antik filozof Zenon'un ok paradoksuna uygun şekilde isimlendirilmişti. Zeno, uçan bir okun her an durgun olduğunu, öyleyse hareket etmediğini söylemişti. Kuantum Zeno etkisinde de sürekli ölçüm sistemin kararsız halini adeta donduruyor. Her ölçüm dalga fonksiyonunu tekrar başlangıç durumuna çökertiyor. Yani sistem yeni bir duruma geçmeden yeniden başlatılıyor. Böylece çürüyebilecek bir atom çekirdeği sürekli yoklanırsa belki de hiç çürümez. Tabii ki sonsuz sıklıkta ölçüm yapmanın pratik bir sınırı var. Ölçümleri sonsuz hızda yapmak belirsizlik ilkesine takılır. Ölçüm süresini çok kısaltırsak ölçümün enerjisini yükseltmemiz gerekir. Ve bu da sisteme istenmeyen şekilde etki eder. Kısacası bir sistemi tamamen durdurmak için sonsuz hızlı ve hassas ölçüm gerekir ki bunu yapmak imkansız. Ama ilkeler düzeyinde yeterince hızlı ve sık ölçüm kuantum sistemin zaman içindeki evrimini istediğimiz kadar yavaşlatabilir. Bilim insanları bu etkiyi pratikte kullanmaya başladılar. Zeno etkisi atomik saatler ve manyetik algılayıcılarda hassasiyet arttırmak için işe yarıyor. Şimdi daha da felsefi bir soruya gelelim. Bu kuantum tuhaflığın zaman algımıza etkisi ne? Zamanı olayların art arda gelmesiyle ölçüyoruz. Eğer bir sistemde olay gerçekleşmezse, değişim sıfırsa orada zaman geçmiş sayılır mı? Kuantum Zeno etkisinde bir parçacık sanki zaman akmıyormuş gibi davranıyor. Bu zaman dediğimiz kavramın aslında değişimden ayrı düşünülemeyeceğini akla getirmektedir. Belki de zaman sadece değişimi algılama biçimimizdir. Bir sistemi sürekli gözlemleyip değişimini önleyebilirsek o sistem için zaman adeta durmuştur diyebilir miyiz? Bu düşünceler bazı bilim insanlarını daha da uç noktalara götürdü.
Zaman aslında var mı? Kuantum kütleçekim teorilerinde evrenin temel denklemlerinde zaman hiçbir şekilde yer almıyor. Fizikçilerin bir kısmı zamanın temel olmadığını, sadece ortaya çıkan bir yan ürün olduğunu öne sürüyor. Eğer en temel düzeyde zaman yoksa bizim deneyimlediğimiz akış kolektif bir yanılsama. Tıpkı katı bir cismin aslında atom boşluklarından oluşması gibi. Zaman da değişimlerin bir yanılsaması olabilir. Eğer zaman bir illüzyonsa kuantum zeno etkisi bu illüzyonu bir anlığına aralayarak bize gösteriyor olabilir. Ancak bu çok büyük bir iddia. Bunu kesin olarak anlayabilmek için ne yapmak lazım? Bunu test etmek için ne gerekir? Kuantum ile genel göreliği birleştirip zamanın kökenine inebilecek deneyler belki de. Evrenin en küçük ölçeklerinde Planck zamanında deney yapabilmek gerek. Henüz böyle bir test ufukta yok ama düşüncesi bile insanı heyecanlandırıyor. Zaman kavramını laboratuvarda sorgulayabilmek. Ölçüm teorisinin farklı yorumları da işin içine girince kafa iyice karışıyor. Şimdi karşıt görüşlere bakalım. Kuantum mekaniğinde ölçüm sorununu açıklamak için farklı modeller var. Bir yoruma göre aslında çöküş diye bir şey olmuyor. Çoklu dünyalar yorumunda her olası sonuç gerçekleşiyor. Evren dallara ayrılıyor. Bu görüşe göre bir kuantum sistemine ne kadar bakarsak bakalım, sistem tüm olasılıkları farklı evrenlerde yaşamaya devam ediyor. Yani Zeno etkisinde gördüğümüz sistem durduğu olayı aslında evrenin dallanmasıyla açıklanabilir. Tüm evren kollarında sistem farklı durumda olsa da biz sadece aynı sonucu gördüğümüz bir kolda kalıyoruz. İlginçtir ki hesaplar Manyverse yorumunda da Zeno etkisinin gözlemlenebileceğini söylüyor. Her ne kadar her şey dallansa da bizim dalımızda sistem hareketsiz görünebilir. Sorun şu ki diğer dalları asla gözlemleyemiyoruz. Çoklu dünyalar teorik olarak tutarlı olsa da onu kanıtlamak imkansız gibi. Bu yüzden pek çok kişi için çekici ama sınanamaz bir hipotez olarak kalıyor. Başka bir yaklaşım ise dekoherans teorisi. Bu modele göre ölçüm sistem ile ortamın sürekli etkileşime girmesi demek. Yani dalga fonksiyonu gizemli bir şekilde çökmesin, onun yerine sistem ölçüm cihazı ve çevre ile öyle karışır ki olasılıkların süperpozisyonu yok olur. Zeno etkisi de bu çerçevede şöyle açıklanır. Sistem çevre ya da ölçüm cihazı ile sürekli bağlanırsa dış etki onu hep aynı durumda tutar. Sanki sistemin etrafına duvar örülür. Başka durumlara geçiş dekoherans duvarına çarpıp engellenir. Ancak dekoherans da tam olarak her şeyi çözmez. Hala neden belirli bir sonucu görüyoruz sorusu kalır. Süperpozisyonun kaybolmasını açıklar ama seçilen sonuç için genelde klasik istatistiğe başvurur. Özetle kuantum ölçüm teorisinde farklı yaklaşımlar var. Kimi tüm evrenleri çoğaltıyor, kimi dalga fonksiyonunu çevreye yediriyor, kimi de henüz keşfedilmemiş mekanizmalardan bahsediyor. Bu modellerden her birinin sınırları ve tartışmaları mevcut. Kimi test edilemiyor, kimi kavramsal sorunlar içeriyor. Ancak hepsi kuantum zeno gibi etkileri açıklamaya çalışırken klasik zaman algımızın güvenilir olmadığını gösteriyor. Geldik klasik zaman algımızı sarsan noktaların özüne. Kuantum zeno ve ölçüm kuramından çıkardığımız dersler neler? Kuantum zeno sürekli gözlemin değişimi durdurabileceğini göstererek zamansızlık fikrini gündeme getirmektedir. Klasik algımızda zaman mutlak akar ama kuantum dünyada gözlemci faktörü zamanı bile etkileyebiliyor. Tekil bir zaman akışı kırılıyor. Manyverse gibi yorumlar her ölçümde evrenin farklı zaman çizgilerine ayrıldığını öne sürüyor. Klasik olarak tek bir geçmiş-gelecek zinciri varken kuantum seviyede olayların çoklu kopyaları olabileceği fikri zamanın lineer tekilliğini parçalıyor. Zaman temel bir gerçeklik olmayabilir. Modern fizik zamanın temel denklem ve yasalarında ortaya çıkmadığını, yüksek seviyede ortaya çıkan emergent bir kavram olabileceğini göstermiştir. Günlük geçip giden zaman algımızın yanıltıcı olabileceğini, evrenin zamansız bir temel üzerinde kurulu olabileceğini düşündürüyor. Gördüğümüz gibi kuantum dünyası zaman konusundaki klasik fikirlerimizi paramparça etmektedir. Zeno etkisi bize izlenen zamanın akmayabileceğini fısıldarken, alternatif ölçüm yorumları zamanın doğasına dair aklımızla